bakanlık, biz adını eziyet yönetmeliği adını taktığımız bir yönetmelik ihdas etti ve bu birçok farklı parametreler getiriyor. Aslında kağıt üzerinde sanki halkın sağlık hakkına yönelik şeylermiş gibi getiriyor. Bir taraftan çok yoğun bir poliklinik yapıyor aile hekimleri. Kendi adıma söyleyeyim, ben günde neredeyse ortalama 80-90 hasta bakıyorum da birçok aile hekim arkadaş da onu bakıyor ama onun yanında yapılması istenen birçok şey var. Örneğin HYP denen hastalık takip şeyleri, kronik hastalıkları. Onların içinde birçok soru var. Hastanın bilgilerini girmeniz gerekiyor vesaire. Bir kere altından kalkılması mümkün olmayan bir kriter. Yani bu kriteri yerine gerçekleştirmek için bizim hastaların hepsini bir kenara bırakıp sadece bu işlerle uğraşmamız lazım. Öte yandan bu getirilen kriterlerle beraber bütün iş bir performans mantığıyla, yaparsan şu kadar, yapmazsan bu kadar para keserim. Hastalar sana şu sayıdan fazla gelirse paranı keserim, şu sayıdan az gelirse paranı keserim. Sana kayıtlı hastalar hastaneye giderse paranı keserim, az giderse paranı keserim. Şu kadar antibiyotik yazarsan il ortalaması diye bir ortada olmayan bir rakam üzerinden onun üstünde ilaç yazarsan paranı keserim, altında yazarsan şöyle olur falan. Akla hayale sığmadık, yani bilimsel hiçbir mantığı olmayan birçok kriter getirip bunlarla bizi bir anlamda terbiye eder, bir anlamda bütün belirsiz bir ücrete mahkum eden ve çalışma yaşamımızı alt üst eden ve aslında bunun sonucunda da hastalarla her seferinde karşı karşıya getiren bir yönetmelik. Hasta memnuniyeti diye bir şey var. Yani hasta memnuniyetinin kriterlerinde olduğunu bilmiyoruz. O başka bir tartışma konu var. Hastaların memnuniyetine göre bizim ücretlerimizin değerlendirildiği bir sistem getirmiş. Yani hastalar, bana kayıtlı hastalar rastgele aranarak memnuniyet kriteri dediğimiz şey de hiçbir bilimsel anlamı yok. Hasta artık o günkü benim kaşıma gözüme mi bakacak ya da ona hitap ettiğim cümleye mi bakacak? Onlarla beni değerlendirecekler. Yani bunların hiçbirisi bilimsel değil. Son derece sağlık emekçilerinin, hekimlerin ve hemşirelerin aslında mesleki değerlerini rencide edecek, kişilik değerlerini rencide edecek karşı çıktığımız temel şeyler bunlar. Ve bunları bize sormadan, yani çalışan, sahada çalışan hekimlere, hemşirelere siz nasıl bir iş yükü altındasınız, ne yapıyorsunuzu bilmeden, gerçekten bilmiyorlar karşılaştığımız sorunu. Sonra bizi terbiye etmeye yönelik açıkçası ya da kendi kafalarındaki sağlığı daha çok piyasaya açma modellerinin altyapılarını oluşturmak. Ben öyle düşünüyorum. Bir sistem eklediler ve bunu kabul etmediğimiz için de sendikalarımızın öncülüğünde, meslek odamızın öncülüğünde iş bırakma kararını uyguluyoruz. Bir kere ivedilikte bu yönetmeliğin geri çekilmesi için. Temel taleplerimizden birisi bu. Performans kriterleri, bu kriterlerin bu şekilde ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü oturup gerçekten hastaların evet takibi önemli, evet kronik hastaların bilgilerinin değerlendirilmesi, onları kontrol altında tutmak önemli ama hangi şekilde yapılması gerekir? Bütün bunları bilimsel değerlendirmelerle yeni baştan ele almak angarya getirecek şekilde değil. Poliklinik sayılarının azaltıcı, örneğin hasta sayıları mutlaka azaltılmalı ve ücretler düşürülmeden azaltılmalı. Çünkü aile hekimliği sisteminde bütün ücretlendirme kayıtlı olduğu hasta üzerinden olduğu için hekimlerin ve hemşirelerin özlük hakları kaybedilmeden, yani onların ücretleri düşürülmeden yapılıyor. Yoksa bu sistemin altından kalkmak mümkün değil. Bunu yapmak lazım. Çok ciddi aile sağlığı merkezlerinin hizmet binalarıyla ilgili ciddi sorunlar var. Bunlar kamusal ve belli standartlarda olmalı. Çalışanların hepsi kadrolu olmalı. Bir kere halkımızın çok ciddi bir desteği var. Onu net olarak söylüyorum. Aile sağlığı merkezlerine başvuru oranı benim izlenimlerime ve arkadaşlardan gelen haberlere, bilgilere göre %80, %90'a yakın azalmış. Aile hekimlerinin katılımıyla ilgili farklı rakamlar var ama yine önemli bir yani %50'nin üzerinde bir katılım olduğu yönünde bilgiler var. Geçtiğimiz eylemlerde bu biraz daha yüksek rakamlardı ama yine de ciddi bir katılım olduğu yönünde haberler geliyor. Halkın sağlık hakkı için, meslek onurumuz için bütün sağlık emekçileri alanlardayız. Pazartesiden beri birinci basamak sağlık emekçileri
yaşanan sorunları ama sadece kendi yaşadıkları değil, halkın yaşadığı sağlık sorunlarını da gündeme getirmek için bütün ülkede iş bırakma eylemi gerçekleştiriyorlar.